Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir Ege ot kavurması yapıyorum yumurtalı. Mutlaka denemelisiniz. Hadi buyurun geçelim tarife. Önce bütün yemeklerde olduğu gibi bir adet kuru soğanımızı doğruyoruz. Ben yemeklik doğramıyorum, jülyen doğruyorum. Çünkü otlarım da biraz iri. Birlikte bu şekilde daha güzel ve lezzetli oluyor. Şöyle karışık otlarım var arkadaşlar. Ben güzelce parçaladım elimle, kırdım, yıkadım ve bir kurutucu yardımıyla kuruttum. Kuru olması önemli. Çünkü kavrulurken çok fazla su bırakır, yosun gibi olur. Kuru bir şekilde yaparsanız daha lezzetli oluyor. Şimdi burada ne var? Pazı, kale, kuzu kulağı, renkli pırasa var. Karışık Ege otları, karışık olarak aldım ben. Siz istediğiniz otları koyabilirsiniz. Çok lezzetli, tam kavurmalık otlar bunlar. Soğanlarımı tavama aldım. Bir 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Soğanlarımı önden biraz kavuracağım otlarımı koymadan evvel. Hemen önden şöyle bir tutam tuzumu ilave ediyorum ki soğanlarım daha lezzetli kavrulsun ve daha çabuk kavrulsun. Soğanlarım 3-5 dakika kadar kavruldu, yumuşadılar. Zaten otlarla birlikte de kavrulacağı için. Şimdi hemen otlarımı koyuyorum. Otlarımı elimle ben iri iri doğradım. Çok ufaltmadım. Şimdi bunlar kavruldukça hacim kaybedecekler. Hiç panik yapmayın, çok görünmesin gözünüze. Bütün otlarımı ilave ediyorum. Şimdi biraz kapağını kapatacağım ki kapağını kapattım bir 2-3 dakika kadar sadece. Bu arada o buharla sulanmış olacak. Hacmini kaybedecek. Daha güzel karıştırıp kavurabileceğim. Bakın sadece 2 dakika kapağı kapalı bir şekilde beklettim. Nasıl hacim kaybettiler? Şimdi kolaylıkla kavurabileceğim. Bu arada altını kısmıştım. Hemen açıyorum. Şöyle yavaş yavaş nazikçe kavurmaya başlıyorum. Ortaya mis gibi bir koku çıktı. Bu kokuyu duymalısınız. Çok lezzetli, sağlıklı, nefis bir yemek bu arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde sıcak ot salatası yapmıştım ama o zaman Ege otlarını bulamamıştım. Ben size örnek olsun diye maydanoz ve dereotuyla yapmıştım. Ama işte bu kavurduğumuz bu otu alın, sarımsaklı güzelce hazırladığımız bir süzme yoğurdun içerisine atın. Muhteşem bir lezzet çıkıyor. Biz bugün tabii onu yapmayacağız. Farklı yapıyoruz. Ama bu ot aynen o tarif için gerekli olan ot aslında. Karışık otlar. Otların bir 6-7 dakika güzelce kavruldu. İyice hacim kaybetti, görüyorsunuz. Yumuşadılar. Zaten bu otlar salatası yapılan otlar. Çiğ de yenebiliyor. O yüzden çok fazla öldürmek istemiyorum ben. Hem vitaminini hem kendisini. Bence mutlaka al dente bırakmakta fayda var. Bu şekilde seviyorum ama olmazsa olmazı karabiber, çekme karabiber koyuyorum. Çünkü nasıl güzel bir lezzet veriyor. Tamamen uçuruyor lezzeti. Biraz da çekme tuz çekeceğim. Yarım çay kaşığı kadar koymuştum bir tutam. Biraz daha ilave edip hemen şöyle karabiberini, tuzunu karıştıracağım ve yumurtasını kıracağım. Dediğim gibi şu an tam kıvamında. Arzu edenler 4 yemek kaşığı süzme yoğurda 2 diş sarımsağı koysunlar. Biraz da tuz koysunlar. Güzelce karıştırıp içine de bu otu koysunlar. Üzerine de kırmızı toz biberli bir tereyağı dökün. Muhteşem bir lezzet oluyor. Ama benim bugünkü yapacağım yumurtası arkadaşlar. Çünkü benim canım yumurtalı kavurma çekmişti. Şimdi hemen yerlerine hazırladım. Oyuklar açtığım yerlerine de yumurtalarını döküyorum.
Evet, bu kadar basit. Nefis bir Ege kavurması oldu. Kapağını kapatıyorum. Yumurtalarım birazcık, çok fazla pişmiş sevmiyorum ben bu otlarla. Biraz böyle kendini toplasın, üstü bir beyaz kabuk bağlasın. Yemeğimizi servis edelim. Evet, nefis yemeğimiz hazır oldu, pişti. Şimdi servis edelim. Bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Harika kavurmamız hazır oldu. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Hem lezzet, hem sağlık, hem keyif hepsi bir arada. Çok lezzetli oldu. Hepinize de öneriyorum. Ben size daha önceden bahsetmiştim. Ankara doğumluyum ama bütün gençliğim, çocukluğum Ege'de geçti. Ege'de biz kavurma otlarına bayılırız. Otsuz yapamayız. Özellikle böyle karışık kavurup da üzerine yumurta kırdığımız yemekler bizim için tam bir şölendir. Sizinle de paylaşmak istedim. Denememiş olanlar mutlaka denesinler. Hangi otları kullanacağı önemli değil. Radika, kale, ıspanak, e, ebegümeci, Arap saçı, hangi otu bulursanız kullanabilirsiniz. Çok çok lezzetli oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve sıkılmadan bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Sizlere faydalı olabilmiş olmayı umuyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, aynı zamanda da bildirim zilini açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız bana muhteşem bir destek olmuş olursunuz. Videolarım pek çok kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olur. YouTube algoritması bunu gerektiriyor çünkü. Şimdilik hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.